Herkese merhabalar. Bir Ramazan bayramından sizlere sesleniyoruz. Yunus Üstad, Cihangir Üstad ve ben olarak. Öncelikle hepinizin sevdiklerinizle beraber Ramazan bayramını kutluyoruz. Her şeyin en güzelinin olmasını diliyoruz. Bugünkü konumuz tarottaki 20 ve 21. kartlar. Artık son ikili mahkeme ve dünya kartları. Burada artık gecenin karanlığında o yaptığı yolculuğu bir şekilde abdalımız bitirmiş ve bütünlenmiş olarak yola çıkacak. Evet Cihangir Üstadım, bu kartlar bize neler diyor? 20. kartımız mahkeme kartı, bir nevi iyileşme kartı neler diyor bize? Evet. Herkese ben de iyi bayramlar diliyorum. Nice bayramlara tekrar erişmemiz dileğini ifade ediyorum. Ve mahkeme kartını paylaşıyorum. 20. kart mahkeme kartı. Mahkeme kartı ikinci onlu serinin son kartı. Artık gece yolculuğu tamamlandı. Yeniden doğuş son kez gerçekleşti. Ee, ve büyük birleşmeye doğru abdalımız hızla ilerliyor. İlk onlu serinin son kartı olan kader çarkı ile mahkeme kartı arasında bir bağlantı var. 10. kart bedenden bedene geçişin düşük seviyeli bir dönüşümün ifadesi. Ruh bir bedenden diğerine geçiyor ancak dünyadaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. 20. katta ise bedensel düzeyden ruhsal düzeye geçişin, ruhun nihai dönüşümünün sembolü. Ruh artık sonsuza kadar bedenden kurtuluyor. 10. kat ruhun sıradan bir değişimin eşiğinde olduğunu gösterirken, 20. kat değişimin olağanüstü özellikler ihtiva ettiğine işaret ediyor. 20. katta artık dünyevi hapishanelerinden yani bedenlerinden kurtulmuş olan ruhlar görülüyor. Kişi uzun yolculuğunun sonuna geldi. Kendini kısıtlamakta olan bedeninden artık kurtuldu. White Smith tarotunda kartta 6 kişi görünüyor. Bunlar kendi tabutları içerisinde ayağa kalkmış olan anne, baba ve çocuklardan oluşan iki aile gördüğünüz üzere. Hepsi ellerini Mikail dengelen lütfa şükredercesine havaya kaldırmışlar. Mikail sur borusunu üfleyen yani son hesaplaşmayı, son mahkemeyi ifade eden büyük meleğin ismi. Bu kart bir yeniden doğuş, yeniden varoluş kartı. Ancak bu kez yeniden doğuş olan mekan ilahi nizam yani metafizik aleme doğuş. White karttaki kişilerin 10. kattaki yani pardon 13. kattaki yani ölüm kartındaki karşımıza çıkan adam, kadın ve çocuk olduklarını bize söylüyor. White'a göre gerçekleşmekte olan şey büyük bir dönüşüm, başka bir dünyaya, başka bir bilinç seviyesine doğru yelken açış. Karttaki tüm ruhların ruhsal son kez yeniden doğumları için ayağa kalkmış olduklarını görüyoruz. Son kez ölüm gerçekleşmiş. Ruhlar artık Tanrı'nın huzurunda adeta mahkemedeler. Ölenlerin hepsinin ten rengi gri. Gri olması renklerinin onların yeniden dünyaya doğmayacaklarının işareti. Gerçek görev bütünleşme bir ile bir olma olarak karşılarında. Tanrısal üç artık dünyevi dörtten kurtuluyor. Tanrısal üç yani anne, baba ve çocuktan oluşan insanların tamamı dünyevi dörtten yani kare biçimindeki mezarlarından çıkıyorlar ve tanrısal olanın dünyadan kurtularak Tanrı ile bir olmaları anlatılıyor. Mahkeme katili ruh ölümsüz olduğunu bir kez daha keşfediyor. Dünyadaki hiçbir şey ölümlü değil. Her parçası sonsuz süreçte yaşayan şeyler. Ve dünyanın kendisi de sonsuza kadar yaşayacak olan canlı bir organizma. Bu nedenle dünya üzerinde ölüme yer yok. Mahkeme kartında yargılanmış olan ruhsal son
sınavını vermiş olan Abdal, son sınavını vermiş olan Abdal artık nihai doğuma ve Tanrı ile bir olmaya hazır hale gelmiş vaziyette. Bu ortada görülen tabutların üzerinde yüzdüğü sıvı ilk sıvı, yani evrenin ortaya çıktığı sıvı. Ayrıca e, su borusunun üzerinde üstlenmekte olan, borunun üzerinde yer alan bayrak da her zaman ifade ettiğimiz gibi dört temel kuvvetin, ateş, hava, su ve toprağın eşit bir biçimde bu alemde de varlıklarını sürdürdüklerini, güçlerini sürdürdüklerini ifade ediyor. Bu noktada Yunus Üstadım, sizin engin bilginize başvurmak istiyorum. Sağ olun E, Üstad. Bu bağlamda diğer şeylerde, disiplinlerde ne anlama geliyor mahkeme kartı Hı hı. sizden? Sağ olun Üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi baktığımız zaman mahkeme kelimesi Arapça bir kelime. Ben yine ilk önce Ebced hesabından yola çıkmak istiyorum. Burada tabii harfleri böldüğümüz zaman 113 e, sayısıyla, yani mahkeme kelimesindeki Arapça yazdığımızda mahkeme kelimesindeki harflerin sayısal değerlerinin toplamı 113'e geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu Felak suresine denk düşen bir rakam. Baktığımız zaman burada Ebced açısından değerlendirdiğimizde ve yine Felak suresine döndüğümüzde burada genelde bahsedilen kötü güçler ve onlardan korunmayı temsil eder ve anlatır. Kişinin genellikle bu, yani buradaki sayı genellikle korkularından ve geçmişten kalan bazı kötü e, kötü tecrübelerden arınmasını temsil eder. Daha çok vicdan muhasebesiyle ilgilidir bu sayı. İçsel bir uyanış vardır. Yani tekrar kendi hatalarından, kendi karanlıklarından ders çıkarıp ve kendini yenileyip geri gelmek anlamındadır. Kendi nefsini yargılama, kendi nefsi, yani çok kendine düşkün olan insanların, nefsine düşkün olan insanların daha çok kendini yargılamasıyla çıktığı düz yoldur, çıktığı aydınlıktır diye görebiliyoruz. Gematriya'da ise sayısal değerlerde değişiklik var. Biliyorsunuz Ebced'de az önce söylemiş olduğum gibi 113'tü. Yahudi mistisizminde yine harflerin sayısal değerleri toplandığında biz şeyi görüyoruz. 513 sayısını görüyoruz ki bu 513 sayısı İbranice'deki teşuva kelimesine denk düşüyor. Kök kelimeye denk düşüyor. Burada da şimdi yot, vav, dalet, gimel, mem, nun ve tav harfleri İbranice'deki hepsinin toplamı 513'e denk geliyor değerli üstadlarım. Bu da Teşuva'da aslında İbranice'deki tam karşılığı tövbe etmek ve tövbe ettikten sonra, yani tüm günahlardan vazgeçip tüm hatalardan vazgeçip geriye dönme. Yani öze geri dönme, o temizliğe geri dönme ki insan tekrar yoluna, o yola kendini verebilsin anlamına geliyor. Yani tövbe ve geri dönüş anlamına geliyor. Yalnız buradaki geri dönüş ruhsal dönüşümü temsil ediyor ve tıpkı Yahudilerin yeni yılındaki, yeni yıl demeyeyim de işte bu kefaret günü, yani Yom Kipur'u hatırlama, Yom Kipur bayramında yaptıkları, anmasında yaptıkları o kefaret günü orucunu temsilen gösteriyor. Peki yıldızname açısından ne? Yıldızname'de biz bu sayılara baktığımızda e, ne görüyoruz? Birkaç sıralama yapayım ben orada. Bir sıralama yapayım. Zaman, sorumluluk, geçmişten gelen bazı hesaplaşmalar, karmalar,
kadim bilgi ve yargı. Az önce işte mahkeme ile yargı arasındaki şeyi de görebiliyoruz, bağlantıyı da. Peki burada ne var? Direkt olarak Satürn gezegeniyle bağlantılı olduğunu görüyoruz bu sayının. E, Yani Arapçada Zuhal yıldızı diyoruz buna. Zuhal, Zuhal'le Satürn'le bağlantılı olduğunu görüyoruz. Eğer doğum haritalarında Satürn döngüsü varsa eğer kişinin, bu e, neyi bize ispatlıyor? Geçmişten kalan hesaplaşmaların, önceki yaşamlardan gelen hesaplaşmaların, bazı ders çıkarmaların, yeniden yapılanmanın, yani aslında yine birazdan Kabala için de aynısını söyleyeceğim. Ama yine bir böyle bir o anka kuşu kendi hatalarından, kendi küllerinden doğma, hatalarından ders çıkarma durumu mevcut. Genelde Perşembe günü doğanlar için bu kart, yani kart demeyeyim bu sayılar Jüpiter etkisi gösterir. Perşembe günü doğanlar için bu sıralama, bu tanımların hepsi daha güçlü bir şekilde gelir. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İsrafil borusu yine görselinde var ve burada da yine İsrafil'in, biliyoruz ki kadim inançlara dayanarak söylüyoruz ve aynı zamanda da üç büyük dinde de bu İsrafil'in borusu çalındığında Judgment Days dediğimiz İngilizce'de bu hesaplaşma gününün geldiğini ve günlerin sonunun geldiğini biliyoruz ve burada da kıyametin kopacağını görüyoruz ve herkesin yargılanacağını sembolik olarak görmüş oluyoruz. Kabala'da ise yine bu kartın karşılığını biz Şin harfiyle görüyor. Şin harfinde görüyoruz. Şin harfi direkt olarak sizin saymış olduğunuz, listelediğiniz dört elementten ateşi temsil eder. Bu ateş yine az önce belirtmiş olduğum gibi anka kuşu kendi küllerinden doğar. Burada da ateşi temsil eder ve ateşin yıkımından bahseder. Fakat siz sizin az önce tekrar bahsetmiş olduğunuz gibi hiçbir şey ölmez, her şey yaşar dedik. Bu yeniden doğuşu şekil değiştirebilir, yer mekan değiştirebilir, şekil değiştirebilir, yıkım olabilir ama yeniden doğuşu simgeler ve kabalistik hayat ağacına baktığımızda, Sefer Yesirah'a baktığımızda zihin ile yani Hod ile e, Hod ile Malkut arasında yolu simgeler. Bu şey zihin ile madde arasında, yani maddesel dünya arasındaki yolu temsil eder bu harfimiz, Şin harfi. Bu da fiziksel dünyaya inen ilahi çağrıyı duymasıdır aslında kişinin. Yani ilahi fiziksel dünyaya inen nedir? İbrani inanışına göre e, Tanrı'nın yeryüzündeki tezahürü veya evrendeki tezahürü Şehina'yla, yani dişil güçle bağlantılı olduğunu görüyoruz burada. E, Burada ben sözlerimi bitireyim ve değerli üstadım Kenan Kolda'ya sözü bırakayım. Buyurun Kenan üstadım. Ağzınıza gönlünüze sağlık üstadlar. Ya bu kart çok güzel bir kart. Bir kere yani üfleyen bir boru var. Kimin üflediğinden ziyade üfleyen bir boru var. Hani biliyorsunuz evren önce bir sesle var oldu ve daha sonrasında sesle bitecek. Yani bir om sesiyle, bir kün emriyle, ki bu bir ses, Nada Brahma derler o yüzden Hinduizm'de evren sestir diye. Ve başladığı gibi de bir İsrafil'in sur borusuyla bitecek. Daha dini inanç açısından baktığımızda. Fakat ben buna baktığımda gerçekten mahkeme iyileşme, ancak ölmeden ölme kartı olarak yorumlamayı çok tercih ediyorum. Çünkü dikkat ederseniz tabutlar var. O tabutların esasında dört köşesinin olması bir nevi dört elemente hapsolmuş dünyadaki bedendeki o ruhun kurtuluşu anlamına geliyor.
Bir şekilde öte alemle ya da hakikat okyanusuyla aralarındaki kendilerinin birebir yansıması. Yani dünyada işte saçlar var, gözler var ama karşı taraftakinde tamam biraz mesafe de var görmüyoruz ama hiçbir şey yok. Yani bir nevi ruhsal öz olarak ben onu anlıyorum ve maddi ile mana yani ya da ruhsal ile dünyevi olanın yukarısı aşağısı gibidir, aşağısı yukarısı gibidir derken bu işin yani maddi ve manevi tarafı da var. İkisinin birleşmesi, ahenk içinde olması gibi geliyor bana. O yüzden şöyle bir şey okumak istiyorum izninizle. Ben şimdi kızım için yazdım dördüncü kitabımı. Adı La idi ve orada şöyle bir şeyden bahsetmiştim açılışında ki sanırım bu biraz sonra anlatacaklarımla çok güzel olarak oturacaktır diye düşünüyorum. Ee, Şöyle şimdi la esası iki tane anlam var. Bir tanesi hani işte a ya da la işte sabit olarak do solfejin altıncı notası. Ve bir şekilde burada akort için bir standart olarak kullanılıyor. Orkestra akort yaptığında oboa bir ağaç çalıyor ve diğer enstrümanlar bu perdeyi uyacak şekilde akort ediyorlar. Orkestradaki her yaylı çalgı her oyuncunun enstrümanının geri kalanını akort edebileceği bir ağ dizesine sahiptir. Şimdi ilahi orkestra diyoruz ya. Dolayısıyla her birimiz ilahi orkestranın ilahi planı gerçek kılmaya vesile olan farklı enstrümanlar olduğumuza göre tüm perdelerin ardındaki orkestra şefinin la mesajına kulak kabartmayı ve kendimizi ilahi melodiye ayarlamayı bilmeliyiz ki Allah, Tanrı, Yahova, Brahma, ilk sebep adı ne olursa olsun beşeri isimlerle adlandırdığımız Yüce Yaradan ve onun ilahi nizam ve düzeniyle ahenk içinde olabilelim. Zira bilgi odur ki iç dünyası da dengeli, dışarıya karşı davranışlarında ölçülü ve evren ile ahenk içindedir. Kendi içindeki kendiyle savaşını bitirip maymun zihnini dingin kılan, içsel yargıcını susturan ve doğru ile yanlışı idrake varabilen kişi zihnini susturup ilahi orkestraya şahit olur. İşte o zaman benlik susar, o konuşur. Yani Allah. Hakikati arayan kahraman yani sen yokluğunu idrak ederek onun varlığına çekilirsin. O an sadece geriye o kalır. Sanki sen önceden varmışsın gibi. Kaldır kendi aradan, çıksın ortaya yaradan. Hal böyle olunca ve sen kendini hakikatle aradan kaldırınca Hazreti Mevla'nın da dediği gibi nasibi olan karıncadan alır ders, nasibi olmayana kainat kitap olup açılsa ters sözüyle anlatıldığı gibi hakikat kendini aşikar eder. Bizler ilahi bir okyanusta yaşayan ama o rahmet ve Rahman okyanusunda yaşadığını ve muazzam okyanusun ayrılmaz parçası olduğunu bilmeyen balıklar gibiyiz. Tek yapmamız gereken cehalet, dogma, taassup, kör inanç perdelerini kaldırmak ve ilahi internete bağlanmak. Bunun için önce gönül gözümüzle ilahi melodiye kendimizi akort edelim. Akort etmek için ise yine şifreyi Hazreti Mevlana vermiş. Bişnev yani dinle. La. İki sırrı var ya işte onu söyleyelim o zaman. Önce ilahi mesajı dinle sonra da yokluğun idrakiyle aktif teslimiyete geç. Bu kartta olduğu gibi. Hayata şahit ol. Buna da bir nevi şehadet sırrı diyelim. Ve şimdi bu benim aklıma geldi. Gelir gelmez de hemen paylaşmak istedim. Çünkü buradaki ölmeden önce ölmek gerçekten hani yine biraz spekülatif olarak çok şey dönüyor internette. Fakat bu bir yeniden doğuş. Yani anka kuşu zaten defalarca küçük küçük doğuyor makamlar ve mertebeler. Fakat artık bir nevi dünya illüzyonundan, ten kafesinin o sınırlarından artık kurtuluş. Bunu bir ölüm ve ölümle beraber öte alemi geç olarak düşünmüyorum ben. Kahramanın yolculuğunda bir gündüz yolculuğundan bahsetmiştik. İnsanın güçlendiği, çok şey öğrendiği, rehberlerini bulduğu, çağrısını hissettiği ve yola çıktı. Ama yola çıkınca da yolda bir sürü sınavlar geliyor. İşte önce bir gölge sınavı oldu, sonra ruhun karanlık gece sınavı oldu. Her sınavdan sonra bunun ödül ve ikramları da oldu, destekleri de oldu. Çünkü her bir sıkıntı dermanıyla beraber de geldi. Ve en sonunda bütün bunlarda o kendi egosunun labirentindeki büyük karanlıklara galebe çaldığı zaman da artık yeniden doğuş kartı e, önüne geldi. Yani kendi egosunun
derinliklerine, labirentinden, kendi egosunun labirentinden girerek merkezdeki o saklı kasadaki en derindeki o kendiyle yüzleşip artık geriye döndü ve bundan sonrasında dünyaya geri dönüyor. Yani bir nevi işte Hinduizm'de de vardır. Nirvana'nı yaşarsın ama Nirvana yaşamakla beraber bir avatarlık da vardır. İşte beka billah, fena fillah makamları da öyledir. Tasavvufta da bir dördüncü aşama mutmain aşaması vardır. Beşinci aşama raziye aşamasıdır ki raziye aşamasında artık ikiyi bir eder insan. Daha sonrasında artık dünyaya bir şekilde geri döner. Dünyaya bir nevi bildiğini anlatır. Hal makamındadır. Hani e, burada bu yeniden doğuş kartı içinde gerçekten kalbin saflaşması gerekir. Burada biraz gönül diyelim. Kalpten artık gönle geçmiş durumdayız. Bu o yüzden bir gönlün dönüşüm mucizesi apayrı bir bilinçle yeniden doğacaktır insan. Doğal olarak kendi mezarında bu dünyada yaşarken ayağa kalkacaktır. Şaha kalkacaktır çünkü ruhu. Ruh şaha kalkınca beden de doğal olarak arkadan gelecektir. Ruhsal ve maddesel dünyanın ahengi vardır. Özümüzle bir olma vardır ki karşı taraftaki kıyı bizim ruhsal özümüz olsun. Bu da doğal olarak insanın Hinduizm'deki dharma karma samsara üçlemesindeki bir nevi samsaradan kurtulmasıdır. Çünkü şu ana kadar artık yaptığı yolculukta moksha'ya varmıştır. Ya da işte Zen'deki Satori'ye varmıştır ya da Jivan Mukti makamına gelmiştir. Ve bütün olmak, tam olmak yeridir. Bütün olmayan her yönünü, tam olmayan her kısmını iyileştirmiştir. Bu da zor bir yolculuktur. Yani iyileşme belki basittir ancak gerçekten de o yolculuğu yaptığı için eksik parçalarını tamamlamıştır. Son sınavını verip kurtulmuştur. O son sınavını vermese en başa geri dönme riski de vardı. Yani Abdalımız artık kahramana dönüşmüştür. Azabına karşı, çilesine karşı zafer kazanmıştır. Dünya zindanından bir şekilde illüzyondan kurtulmuştur. Hinduizm'deki Maya artık onu etkilememektedir. Yani olanı olmaya bırakabilir, doğru anı kavrayabilir. Bir nevi raziye makamıdır ve hani tabutun dört köşesi ama ruhun da üç yönü yani varoluşun üç yönü. Yani formasyon, deformasyon ve dönüşüm. Evren bununla çalışıyor. Ve ilahi orkestradaki müzikte de uyumlanma gerçekleşmiştir. O yüzden kızım için yazdığım La Evrenin Gizli Dili'nin giriş tarafını okudum. Tabii tasavvufi anlamdan bakarsak böyle bir insana biz kamil insan diyoruz. Bilginin ötesindedir artık, velidir. Bir nevi böyle bir insanda tevhid çok öncesinde yeşermeye başlamıştır ve tevhid oturmuştur. İman dediğimiz yani sarsılmaz inanç, inancın sarsılmaz hali. İşte peygamberi inanç, kitapta inançtan falan bahsetmiyorum. Buradaki hani evrende her zaman ben bolluk bereket vardır, çekilecektir. Evrendeki herkes birdir, eşittir. Yani bir aşk ile başlamıştır. İlahi aşkın filizlenmesi olmadan insan imanı bulamaz doğal olarak. Yani bir rıza makamındadır. Minnet vardır, kanaat vardır, sabır vardır. Bakın sabır katlanmak değildir. Sabır olmasını istediğimiz şeyin olmamasına bile katlanmakta esasında. Biraz daha Cemal Nur Sarkut'u hocadan alırsak. İnsan belki o an birçok şeyin secret'ını yapabilir, çekebilir ama işte secretçılara sözüm nedense bu veli insanlarda haddini bilmek, fakrını bilmek, aczini bilmek vardır. Bu adamlar bunu konuşur. Hani eskiden yat kat, Lamborghini, işte kadın onu bunu çekmekti. Yok öyle şeyleri bırakırlar derler ki Allah'ım sen ne diyorsan odur. Hazreti Mevlana ne diyor bu aşamada? Bir balın içine düşen arı gibi olmak ve o arı artık varlığı vardır ama esasında yoktur. Çünkü yani zaten kurtulamaz o balın içinden. Kurtulmak da istemez. Bal nereye o oraya. Yani sen ne diyorsan odur mantığı ki içindeki büyük güce rağmen. Yani evrendeki ilahi orkestra ile uyumlu ama hangi enstrüman olduğunu bilerek onu en iyi şekilde çalmaktadır. İşte tasavvufta dendiği gibi kendi içindeki isim ve sıfatları bularak en iyisi olma haline gelmiştir. Yani hürmet vardır doğal olarak da. Yani bunun içinde bir cömertlik vardır. Eli açıktır gönlü gibi. Kapısı da açıktır gönlü gibi. Ve içinde sarsılmayan bir neşe vardır. Ve her daim teslimiyet halinde. Teslimiyet derken kölelik biat değil. Yani bütün bu gücüne rağmen
ilahi orkestradaki yerini kavradığı için bugün artık yani insanlar artık çok eğitim var. Bu eğitimlere katılan insanlarda şunları diyoruz. Ben evrenimi yaratacağım. Ben işte ya ben Allah'ım diyenler var ya eğitimden sonra. Ya ben birisiyle karşılaştım yıllar önce. Bunu diyor. Dedim ki ne güzel dedim, ben Allah'la karşılaşmak istiyorum dedim. E, Bana anlatır mısınız dedim, nasıl bu evreni yarattınız? Bir tane daha bir evren yaratsanız da falan. Yok, onları yapamıyorum. Öyle diyorsunuz dedim. Bir sürü şeyler söylüyor. Bir sürü şey yapamıyorum diyorsunuz. Ama kitaplar böyle yazıyor dedi sonra. Ya dedim, ben onu demiyorum size. Ya çok iddialı konuşuyorsunuz. Yani bakın, haddini, aczini, farkını bilmek çok önemli. Geçen haftalarda bahsettiğim gibi güneşin ışığını ay sahiplenmez. Ay güneşin ışığını yansıttığı için aydır ve ışığı bize verir. Ama haddini de bilir. O yüzden o ışığın gücü vardır ama esas kaynağı güneştir. Doğal olarak teslimiyeti biraz böyle anlamak lazım. Tevekkül vardır. Elinden geleni yapıp bırakmak. Böyle olsun, şimdilik bu kadar diyelim, ama ilahi orkestradaki müzikle uyumlanmak için insanın gerçekten kendi egosunun karanlıklarından kurtulup egosunu öldürmeden kendi egosunu artık Burak atı yapması gerektir. Yani o egoyu atayım, edeyim, yok edeyim dersek valla bir köşede durursunuz, ağzınızdan salyalar akar, yani hareket edemezsiniz. Bu dünyada o ego mekanizma süreç olarak var ama onu saflaştırmak, işte Burak atı yapmak, terbiye etmek, dönüştürmek. Bu makamdaki kişi, yani bu karttaki kişi bir şekilde o iyileşmesini bunları yapabildiği için yapabilmiş, sağlamıştır ve doğal olarak da artık geri dönülmez bir şekilde kalıcı olarak olmuştur. O yüzden de adı biraz mahkeme. Arz ettim. Evet, teşekkürler bu güzel anlatı için. Geldik yolculuğumuzun ve Major Arkana'nın son kartına. Artık kahramanın yolculuğu bitiyor. 21 numaralı Dünya kartı. Bu kartın diğer ismi Birlik kartı sevgili dostlar. Dünya kartı ruhsal gelişimin tamamlanması halini anlatıyor. Ruh artık Tanrı'nın huzuruna çıkmış, onunla bir ve bütün olmuş ve bu birleşmeyi kutluyor, Tanrı'nın huzurunda dans ediyor. Dünya kartı Arthur Edward White'a göre evrenin kendi farkına varması ve Tanrı olduğunu anlamasının işareti. Dolayısıyla insanın Tanrı ile bir ve bütün olduğunu anlaması, idrak etmesinin ifadesi. Dünya kartı ruhun yeniden dünyanın ruhu ile birlikte olması aşamasının anlatımı. Resimde görülen çıplak kadın dünyanın ruhu olan Anima Mundi. Dünya kartındaki Anima Mundi Tanrı'nın dişil vasfı olan Şekinah aynı zamanda. Şekinah adlarının saflığında, İsis'in bilgeliğinde, İmparatoriçenin yaşam dağıtma görevinde kendini yolculuk boyunca gösterdi. Ruhsal yolun işareti. Bu yol daima Tanrı'ya ulaşmakla, onunla bir olmakla sonuçlanıyor. Yaşamın tamamının ve sürekliliğinin sembolü bu kart. Doğanın dişil ve doğurgan olduğunu tekrar hatırlatıyor. Her iki elinde de yaratımın asası mevcut gördüğünüz üzere. Hem sağ elinde hem sol elinde. Sağ ayağının arkasına kırılmış sol bacağı ile kimyadaki sülfür sembolü çizilmiş. Sülfür amblemindeki şekil insan figürünü, kutsal ateşi ve büyük sırların kalbini gösterir. Genç kadınla bir örtü sarmalıyor. Örtü ilahi ateşi gizleyen doğa. Kadının cinselliğinin kumaş ile örtülmüş olması artık içgüdüsel dürtülerin yer almadığını bu aşamada ifade ediyor. Kartın köşelerinde Ezekiel'in görüntüsündeki kerubiler yer alıyor. Kerubiler hayatın kutsal ateş merkezinden çıkan dört temel elementi temsil ediyor. Tanrısal dört temel element, ruhun etrafını çevreleyen, doğanın sembolü olan çelengi bir denge içerisinde sarmalamış vaziyetteler.
Kader Çarkı'nda ellerinde tuttukları yasak kitaplarına artık gerek kalmamış vaziyette. Zira kitapların tamamı özümsenmiş ve yaşanmış durumda. Birlik kartının teması bir zamanlar abdal olanın artık birliğe ulaşmış olması. Birinci katta yücelerin yücesindeki el kasası bütün olanın her iki elinde de var. Bu durum evrenin tüm karşıtlıklarının bir bütün olarak birleştirilmiş olduğunun kişinin benliğinde birleştirilmiş olduklarının ifadesi. Zıtlıklar tamamen ortadan kaybolmuş, birlik ve bütünlük söz konusu. Kahramanımızın evrenle bütünleştiği için bu karta sembolize edilen kişi de bir kadın. Zira evren dişil, dünya dişil, anima mundi dişil. Bazı tarot kartlarında bu kişi bir dişi olarak da çizilmiş vaziyette. Ama genel olarak kadın olarak resmediliyor. Etrafını elips bir kuşağı çevirmiş durumda bu kadını. Bir nokta, orta noktası olan daire, Tanrı ve insan birlikteliğinin sembolü. İki odak noktasının teşkil ettiği elips ve ortasındaki insan ise insan evren bütünlüğünün ifadesi. Karttaki kadın figürünün dans ediyor şekilde ve aslanın tam tersi konumda ayağı üzerinde resmedilmiş olması aslanın aksine durağanlığın değil, hayatın sürgüt devam ettiğinin bir işareti. Tanrı ile bir ve bütün olma, bazı okulların sandığı gibi hayattan tamamen ele tek çekme anlamına gelmiyor. Hayatın yönlendirilmesine katkı bulunmak anlamını da taşıyor dostlar. Dünya kartı yolculuğun sonuna gelindiğini haber veriyor. 21. ve sonuncu kart kahramanımızın tüm evren ile ilahi buluşmasını ve yaşadığı sevinci anlatıyor. Görev tamamlandı. Aranan Tanrı yeniden bulundu. Daire dediğim gibi Tanrı'nın mükemmel sembolü. Oval ise südur ile ortaya çıkmış mükemmele en yakın sembol. Birisi vahdeti vücut, diğeri vahdeti mevcut. Südurun yani fışkırmanın sonucu evrenin doğmuş olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla südur, daha önce söylediğim gibi Tanrı'nın dişil yönü. Abdal artık bütünlüğe ulaştı ve Tanrı'nın dişil formuyla birleşti. Bu kart hiçbir şeyin sonu olmadığını, her şeyin bir döngü içerisinde olduğunu da bize hatırlatıyor. Abdal vergi yolculuğunu şimdilik tamamladı. Ancak gelecekteki yeni sudurlarla, yeni fışkırmalarla birlikte yeni yolculuklar için bir kez daha yola çıkmaya hazır vaziyette Tanrı'nın emirlerini bekliyor. Majör Arkan'a başladığı noktaya geri döndü, çember tamamlandı. Dünya bütün ile birleşmenin deneyiminin kartı. Bu kart hem mikrokozmosu hem de makrokozmosu temsil ediyor. Kart yaratılışın bütün unsurlarını içeriyor. White'a göre dünya kartında cennetin arketip modeli görülüyor. Karttaki tüm semboller doğrudan uhudiyetle ilgili. Bu mükemmel durum yolculuğun hem başlangıcını hem de sonunu alfa ve omegasını içinde barındırıyor. Majör arkana yolculuğun son noktası dünya kartı ulaşılması gereken nihai hedef. Bu nihai hedef kimilerine göre vahdeti vücut yani Tanrı ile bir ve bütün olma, kimilerine göre vahdeti mevcut, yaratılmış olanlar ile bir ve bütünleşme. Tarot da bu söylem içerisinde yaratılmış olanlar ile birleşme ve bütünleşme tavını önceliyor görünüyor. Evet, bu noktada söyleyeceklerim bu kadar. Bununla noktalıyorum ve sözü Yunus Usta'da bırakıyorum. Çok teşekkürler değerli üstadım Cihangir üstadım. Ben az önce birkaç tane hesaplama yaptım. Yanlış mı yaptım diye baktım da. Ama söylediklerinizi de şey yaptım, dinledim. Bu hesaplamaya göre baktığımız zaman yani Ebced'den başlamak istiyorum öncelikle. Bu hesaplamaya göre baktığım zaman e, burada 151 sayısıyla karşılaşıyoruz ama bunu hesaplarken dünya kelimesi Arapçada tam olarak yazdığımızda et dünya olarak
yazmamız gerekiyor. Şimdi burada et dünyayı bulduğumuzda da 96 sayısıyla denk geliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'daki Alak suresi, yani ilk inen vahiy, ilk inen vahiy sure, vahiyi barındıran sure. Yani bu işte oku, ikra olarak bilinen sure. Burada da ne var? Aslında sizin söylediklerinizle çok birebir örtüşüyor değerli üstadım. Ne var? Ruhsal farkındalık var. Yani insanın artık ilahi olanla birleşme durumu var ve artık dünyevi hayattan ruhsal boyuta geçiş var. Yani sizin de çok iyi belirtmiş olduğunuz gibi Malkut'tan, yani dünyevi zevklerden, dünyevi hayattan artık aynı sofa doğru ilerlemiş, artık oraya varmış bir birey söz konusu. Burada aslında Arapçadaki anlamı tam olarak şu: dünya kelimesini dünya diye yazdığımızda yakın olan anlamı var. Yani ilahi olanla yakınlaşma. Çünkü ilahi olan artık dünyaya indi. Yani Şehina artık dünyaya indi, dişil güç ve buradaki maddesel hayatta olan bizim vücudumuzla e, birleşti, ruhsal bir farkındalık yarattı olarak görüyoruz. Şimdi buna istinaden bunu İbranice olarak hesapladığımızda e, neyi görüyoruz? Burada 151 sayısını görüyoruz. 151 sayısı da önemli. Neden? Çünkü burada mikve, e, bu İbranice'de yazdığımızda bu sayı 151'e denk geliyor ve mikve ile ilişkilendiriliyor. Mikve de arınma havuzudur aslında. Nasıl, bizi izleyenler için onu anlatayım. Nasıl abdest alınır işte İslamiyet'te, nasıl böyle boy abdesti alınır, hani gusül abdesti alınır. Bu mikve havuzları da Yahudilikte önemli unsurlardan bir tanesidir. Arınmayla anlatılır. Fakat burada belirtilen anlam mikve havuzlarından bahseder. Yani ona denk düşer bu sayısal rakam. Burada da değerli üstadlarım, ruhun temizlenip Tanrı'yla yakınlaşması anlamına gelir ve yaşamın, aslında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi, yaşamın, zamanın bir döngüsel e, çark üzerinde bir döngüsel olarak devam ettiğini bize gösterir. Yine burada Tanrı ile bütünleşme, Tanrı ile bir olma, tam olma anlamını görüyoruz burada. Daha sonrasında da Yıldızname'ye baktığımızda, şimdi Ebced'e göre baktık, Yıldızname'ye göre de baktığımızda burada üç tane gezegenle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Satürn. Bu Satürn'ün zaten birçok dinde de yeri var. Özellikle bu kozmik yapıda da çok önemli bir yeri var Satürn'ün. Neden? Çünkü Tanrı'yla ilişkilendirilen bir gezegen ve bütünleşme anlamını taşıyor. Sınırların ötesine geçme anlamı taşıyor. Diğeri Uranüs ise bireysel özgürlükten bahsediyor. İnsan nasıl özgür olur? E, bilgiyle özgür olur. Yani kozmik bilgiye sahip olmakla özgürleşebilir ve Merkür'de burada, affedersiniz, Merkür'de burada neyi temsil ediyor? Bilgeliği ve öğrenmeyi temsil ediyor. Şimdi döndüğümüz zaman e, Alak suresine baktığımızda yine ben burada bir paralellik görüyorum. Yani e, Gematria ilmiyle Alak, çünkü ikisinde de diyor ki ikra, yani oku diyor Alak suresinde, öğren diyor. Tanrı'nın, hatta bu şeyi de tam olarak tercüme ettiğimizde de insanı yoktan var eden ve insana öğreten, insana bilmediğini bildiren Tanrı'nın ismiyle oku diyor Alak suresinde. Şimdi baktığımız zaman burada da yine öğrenmeyle ilgili ve tamamlanmayla ilgili. Ya öğrenme,
farkındalıkla ilgili Uranüs'ten bahsetmiştik Yıldızname'de. Şeye döndüğümüzde de Kur'an-ı Kerim'de de bunun karşılığını görüyoruz. Ve bilginin özgürleştirdiğini görüyoruz. Şimdi eğer nerede kalmıştım? Bir saniye. Hayatın döngüsel olduğunu gösterdik. Peki bir de gematria tarafından bakalım. Gematria tarafında da biz bunu İbranice yazdığımızda 151 rakamını görüyoruz. Bu 151 rakamı da bütünlenme, ruhun arınması ve Tanrı'ya yaklaşma olarak görüyoruz. Peki burada harf olarak ne var? Harf tav harfiyle ifade ediliyor. Bu da başlangıç, yani burada başlangıç tav demiştik. Hayat ağacında Etz Hayim'de ya da işte Sefer Yesirot'ta tav harfiyle ilişkilendiriliyor. İbrani olarak İbrani alfabesinde de tav harfine karşılık geliyor. Başlangıç alef, yani Arapçadaki elif harfiyle alef İbranice'deki birbirine çok yakındır. E, ve alefle başlayıp tav harfiyle bittiğini gösteriyor. Ben sizin de söylediğiniz gibi alfayım, omegayım. Tevrat, tabii bunu Tevrat ve İncil referansıyla söylüyorum. Dünya kartı Malkut'un Malkut sefirasında sefirasında maddi dünya ve tezahür eden alem olarak karşılık görüyor. Burada da yine Yıldızname'de ve Ebced hesaplarında bahsetmiş olduğum gibi Tanrı'nın dünyaya inişi, Tanrı'nın tezahürü olan Şehinah'ın dünyaya inişi ve bireyle bütünleşmesi anlamını bulabiliyoruz değerli üstadım. Yani Ebced'de e, dünyanın sayısal değeri 96. Geçmişten arınma, kötülüklerden arınma, felaketlerden arınma. Gematriya'da ise mikve, yani yine arınma anlamına geliyor. Buradaki sayısal değeri 151. Şeye baktığımızda ise e, Yıldızname'de ve e, Kabala'da biz yine Satürn-Uranüs etkisini görüyoruz. Artık bir şeylerin sonlandığını, özgürleşmenin gerçekleştiğini, bilgi vasıtasıyla, bilgi yoluyla özgürleşmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ve sizin de çok iyi belirtmiş olduğunuz gibi elifle başlıyor, yani alefle başlıyor ve tav harfiyle bitiyor. Yani başladığı yerde başlangıcın sonla buluşması olarak bunu ben şu hesaplamalarıma yazmışım. Yani artık zaman kendinden ibaret. Yani başladığı yerde son buluyor ve tekrar bir uyanış söz konusu oluyor deyip sözümü değerli üstadım Kenan Kolda'ya devredeyim ben. Teşekkür Üstad. Bu kart tabii Tarot'un son kartı. Baktığınızda evet alfa omega. Yani ben hem baş hem sonum. O yüzden de zaten çıktığı yolculuğu tamamlamasıyla alakalı. T de zaten bir nevi bu dönüşümle alakalı olduğu için doğal olarak da bu dönüşümü tamamladığını da gösteriyor Tau. E, Hatta belki Taoizm'deki Dao. Çünkü oradaki birlik ile entegre olmak yani ilahi birlik ile uyumlanmak mümkün. Bu karttaki bazı şeylere bakarsak da evet bu kart mesela enagram eğitimlerinde şey olarak anlatılır, özellikle Amerika'daki versiyonunda non-dual reality yani e, hani oneness'ı bir sonraki aşamaya koyar. E, Ben bunu bayağı bir düşündüm yıllar önce. Çünkü 2008'de aldım o eğitimleri. Dedim ki neden yani non-dual reality sonra oneness gibi. Hani hep çünkü insanlar oneness'a gireyim yok varlığımı işte sileyim, yok olayım, Allah'ın içinde eriyim falan. Şimdi burada bir esası incelik var. Non-dual dediğinizde hala bu dünyanın içindesiniz. Bir yere gidemiyorsunuz, gitmiyorsunuz. Hala bu dünyada yaşarken ama bu dünyayı psiko-ruhsal olarak da bir nevi bir olarak görüyorsunuz. Yani bu dünyadaki artık olaylar, sıkıntılar, güzellikler de
saçınızın içinden geçip giden rüzgar gibi sizi etkilemiyor. Hani sefaya cefaya eyvallah. Hani ya da bir yanağına vuranı öbür yanağına vurmak ama yeri geldiğinde savaşacağın zaman da Zülfikar'ı eline alıp ama o Hazreti Ali hikayesindeki gibi gereğinden fazla da hiçbir şekilde bir şey yapmamak. Yani zalimin zulmüne dur demek için gerekiyorsa savaşmak. Kur'an'da da yazar zaten zalimin zulmüne dur demeyen zaten zalimdir der. E, Bir şekilde bu yolu tamamlamıştır, kendini tamamlamıştır. Bir nevi kendine dağıtılan kartları en iyi şekilde anlamıştır. Ee, Ve kendi içindeki birliğe varmıştır. Bir nevi kaybedilen cenneti kazanmıştır. İşte doğal olarak o dörtlemenin üzerindeki üç olarak sembol olarak anlatılabilir. Tanrısal olanla birleşme vardır ama Tanrı olma değildir bu. Hala o yüzden non-dual dediğimizde o taraftaki o incelik var. Şimdi burada çok güzel bir şey anlatıyor Joseph Campbell. Ben hatta onun kitabından okumak istiyorum. Diyor ki şimdi şöyle söyle. Dans eden figürü çeviren elips biçimindeki çelengin temsil ettiği hale önemlidir diyor. Bir orta noktası olan daire biriyi temsil ederken elips burada çok ilginç. Daha büyük bir birlik anlamına gelmektedir. Daire kanununa göre dairenin merkezinden çıkan her şey çevre çizgisinden geriye doğru olduğu gibi yansıtılır. Bu da onun bütün dünyayı kendisiyle ilişkilendiren, kendisini geri kalan her şeyin onun etrafında döndüğü merkez nokta olarak deneyimleyen egonun sembolü yapar. Çok ilginç bir anlatım bu. Öte yandan elips iki odak noktası olan bir dairedir. Onun kanununda bir odak noktasından çıkan her şeyin çevre çizgisinden diğer odak noktasına yansıtıldığını söyler. Bu da elipsi eril ile dişil, ışık ile gölge, bilinç ile bilinç dışı gibi asli karşıt çiftleri kendisinde birleştiren daha büyük bir birliğin sembolü yapar. Bir artı bir eşittir 11 ya da bir artı 2 eşittir baktığınızda 3 değil burada 4 ediyor. Bu bence çok çok önemli. Çünkü hani baktığımızda son birkaç kartlara baktığımızda işte Ay'da tehlikeli dönüşü vardı. Sonra geri kazandık dünyayı. Mahkemede iyileştik yani kendi özümüzle uyumlandık. Artık kendi öz potansiyelimizle hizalandık ve özümüzün gücüyle bağlanınca bir nevi artık bütün o kirpas gönül aynamızdan kalktı gitti. Ama hala dünyanın varlığıyız, dünyanın çocuğuyuz, zaten Tanrı'nın çocuğuyuz. Burada işte varlık okyanusu içinde yaşarken o balığın içine düşen arı gibi hala bizim varlığımız var. Okyanustaki damla hala ayrı değil. Yani teknik olarak ayrı gayrı yok. Hani enerjetik olarak ama hepimiz maddenin soğurulmuş formlarının farklı tezahürleriyiz. Ama bizim açımızdan hala var ve burada işte bir şekilde fikri ve eylemsel artık birleşme, madde ve mana dengesi, bilinç ile üst bilinç dengesi, dünyadan artık kopmak diye bir şey yok ama dünyanın içindesin. Yani bir nevi şehirde nirvana var. Dağda mağda değil. Yani dünyadan tamamen kurtuluş diye bir şey yok zaten ama bu olaylardan iyisiyle kötüsüyle etkilenme var. Hani sefa da bir, cefa da bir dediklerimiz. Gelenin yeri hazır, gidenin yolu hazır dediğimiz. Bunu tabii hemen kötü şekilde kullanıyor insanlar yani ama gerçekten hiçbir şey bu konuda etkilemiyor. Çünkü her şey eyvallah, her şey tamam diyebiliyoruz. Her şeyde hayır var diyoruz ama biz genel her şeyde hayır var derken de hayırlı olanın sıkıntısız olanı, güzel olarak gelmesini istiyoruz. Hayır dediğimiz için, hayrın içinde celal de var, cemal de var. Celal geldiğinde şikayet etmeyeceğiz. O yüzden celal geldiğinde şikayet edilmeyen bir artık uzlaşma hali. Yani kendi içindeki uzlaşmayı da tamamlamışsın ve dışsal uzlaşmayı da yani evrenle uzlaşmayı da. Ben iyileşme kartının bir öncekini kendi içsel uzlaşman bu son uzlaşmayı da yani Damla'nın okyanusla olan uzlaşması olarak görüyorum. Damla'nın okyanus olması oradaki tam birleşmesi gibi gelmiyor bana. Ama tabii ki bunlar benim kendi yorumlarımdır. Arz ettim. Evet sevgili dostlar, bu kartla birlikte, bu anlatımlarla birlikte tarot serüvenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Önümüzdeki hafta bambaşka bir konuyla karşınızda olacağız. Yeni konularla ezoterizmi irdelemek üzere şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Bay bay. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, selamlar, sevgiyle kalın. İyi bayramlar tekrar görüşmek üzere.